Selam millet, Mert karşınızda. Biraz önceki çirkin görüntüler için herkes şimdiden helal etsin. Bir açılış bulamadım. Öyle içimden bir şey geldi ve onu yaptım. Bugün farklı bir ürün inceleyeceğiz. Klavye, oyuncu kulaklığı, Bluetooth kulaklık vesaire, bunlara zaten alıştınız. Bugün ilk defa bu kanalda inceleyeceğim bir ürün var. Gimbal inceleyeceğiz. Bu gimbal aynasız ve DSLR'lar için değil, hepimizin kullandığı telefonlar için. Şöyle getirelim. Yine Baseus markasına ait bir ürün. Ben bu markayı seviyorum. Zaten biliyorsunuz güzel ürünler yapıyor. Biçin markası. Bu markanın cep telefonları için yapmış olduğu gimbal'ı inceleyeceğiz. Abartmıyorum, 3 aydır kutusunda duruyor. Sıra gelmedi. Sürekli farklı ürünler aldım veya farklı ürünler yollandı. Onları inceledim. Hadi ürünümüzü açalım. Evet, klasik Baseus paketlemesi. Üstünde kullandıkları bantlar falan hep aynı. Adamlar dışarıdan bile reklamlarını yapmaya devam ediyor. Gayet korunaklı, sıkıntısız geldi. İç kutuya da bakacağız zaten ama şu dışarıda gördüğünüz kutucuk baloncuklu bir kutu. Ve vergi mevzusuna geleyim. Yine vergiyi patlattılar. Neden böyle yaptım? Çünkü çok azıcık bir vergi kestiler. 15 lira 95 kuruşluk bir vergi ödedim. Bu ürünün fiyatına göre çok az bir vergi, onu söyleyeyim. Kutu hiç açılmamış, direkt üstüne yapıştırıp yollamışlar. Hadi bakalım, kutumuzu açalım. Oha, kutu ne güzelmiş lan. Dediğim gibi kendinden baloncuklu bir poşetle geliyor. Ama patlamıyor çünkü dışında farklı bir katman daha var. Neyse. Evet, kutumuz sağ salim gelmiş. Köşelerde ufak tefek ezilmeler var. Bunlar gayet normal çünkü standart kargo ile geldi. Yine kabartmalı, değişik bir kutu tasarımı bizi karşılıyor. Arkasında da ürünümüzün görseli. Burada özellikleri yazıyor. Zaten teknik özelliklerine değineceğim. Vesaire vesaire. Hadi açalım. Şurada güvenlik bantlarımız var. Hoppa. Evet, bize sert köpük bir çanta karşılıyor, siyah renkte ve kitapçıklarımız var. Burada işte Baseus'u tercih ettiğin için teşekkürler yazıyor. Burada işte açıklamalar, garanti şartları, cart curt, onlar da yazıyor. Ve içinden Çince ve İngilizce resimli bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Bunu ilk defa söylüyorum belki ama atmayın çünkü gerçekten ihtiyacınız olabilir, içerikli bir ürün. Çoğunluk insanlar bunu okumayıp benim yaptığım gibi videoları izlemeyi tercih ediyorlar. Buradan da öğrenebilirsiniz. Ben daha önce bu tarz ürünleri çok kullandığım için nasıl kullanmam gerektiğini biliyorum. Çok ufak tefek farklılıklar olabilir markadan markaya. En son Zhiyun markasının Smooth 4'tü galiba modelin adı. Onu incelemiştim. İncelemedim, kullandım bu arada. İnceleyecektim, kendim için almıştım, sonra satıverdim falan. Neyse. Evet, kutumuzu açalım. Çantamızı daha doğrusu. Hoppa. Şöyle güzel bir görüntü bizi karşılıyor. Rengine bayıldım bu arada ürünün. Bu ne? Kablolar büyük ihtimal. Evet, kablo çıktı ve burada ağırlık diski var. Bunu zaten kalibre etmek için kullanacağız. Şu küçük kutumuzun içinde başka bir şey kalmadı. Onu da yolladık ve gelelim ürünümüze. Bir şey söylemek istiyorum. Tasarım olarak birebir DJI'den çalmışlar. DJI Osmo Mobile'ın ikinci serisine daha çok benziyor. 3 defa ufak tefek değişiklikler var. Gerçekten birebir aynısı. Ufak tefek tuşların yerleri farklı sadece. Neyse, sevdiğim bir tasarım zaten benim. Ne oldu lan, bacaklarım mı ağrıdı? Sana oraya tabure alacağım ben bir tane. Sandalye mi? Ha, yaslanacaksın da. Oğlum işçiyiz biz, işçi. Rahat yok iş çalışırken. Bu çantayı da yolluyorum. Bu çantayı atmayın bu arada. Bu uzun süre kullanabileceğiniz bir taşıma çantası. Sadece bir kap değil yani. Evet, bir ürünümüze göz gezdirelim. Burada zoom ve tracking tekerleği var. Üstünde markamız yazıyor. Burada da aynı şekilde. Şu bantlarımızı sökelim. Size de dinleteyim. Şu şekilde kilitli geliyor. Bunu böyle kaydırıyorsunuz ve açma tuşuna basılı tutuyorum.
Evet, şu an üstünde telefon takılı olmadığı için hafif bir kalibrasyon problemi yaşıyor. Çünkü ağırlık noktası bu tarafta. Bakın böyle titreme yapıyor. Kapatıyorum. Açıp kapatmak için 2 saniye şu butona basılı tutmanız gerekiyor. Ve tabii ki şu kilidi açarak kullanmanız lazım. Ve hemen uygulamamızı indirelim. Base Use Control programımızın adı. Hemen çıktı. Logosu da zaten Gimbal'dan oluşuyor. Bu arada programın içeriği gerçekten önemli. Bu tarz işlerde program çok büyük önem arz ediyor. Bu arada Zhiyun'un programında da mesela iOS'ta çok stabil çalışıyordu. Android'de o kadar stabil çalışmıyordu. Bu takip işlerini falan uygulama üstünden yapıyorsunuz. Umarım bu programda güzel ve stabil çalışır. Şu an iniyor. Bir yandan da telefonumuzu takalım. Tüm telefonlara uyumlu. Bu şekilde çektiğinizde uzayabiliyor. Yani en büyük telefonlara bile takabilirsiniz. Şuralar silikon yapıda. Şurası ve yandaki plastik bölmeler. O yüzden telefonunuzu çizmez ve sabit bir şekilde tutar. Telefonunuzu takarken acaba düşer mi diye tedirgin olmanıza gerek yok. Şöyle telefonu oturttum. Şurada alt kısmına ittirerek dayamanız gerekiyor. Bu kısım da silikon. Ve şimdi şunu göstermek istiyorum size. İlk önce kalibre etmeniz gerekiyor. Kalibre ne demek? Dengelemeniz lazım. Mesela şu an göstereyim. Bunun şu şekilde durması lazım. Bıraktığımda şu ağırlık diskini takmamız gereken yere doğru eğiliyor. Yani şöyle göstereyim. Ağırlık noktasını biraz daha ortaya çekmemiz gerekiyor. O yüzden kademeli olarak ittirebiliyorsunuz. 2 kademe ittirdim. Şu an bakalım. Şu anda telefon ağır geldi mesela. Bir kademe geri çekiyorum. Şimdi dengede durdu. Bir problem yok. Bu arada bu ağırlık diskini illa takmanıza gerek yok. Onu da göstereyim. Normalde şuraya yapıştırmanız gerekiyor. Ama mesela benim telefonum bunu kullanmadan dengede durdu. Note 20 Ultra gibi büyük devasa telefonların dengesini ayarlayamayabilirsiniz. Onun için bunu kullanabilirsiniz. Ben kullanmıyorum. Evet, şu an kalibremizi yaptık ve ürünü çalıştırıyorum. Şöyle sizin gözünüzün önünde basayım. Basılı tutuyorum. Direkt kendisi ayarladı. Şu an gimbal'ımız kullanmaya hazır. Fakat kalibreyi çok iyi yapmanızı öneririm. Çünkü kalibre etmezseniz yine bir şekilde motor gücüyle dengeler bunu ama daha çok şarj yer. O yüzden kalibrasyon önemli. Zaten aynı telefonu kullanıyorsanız bir kere kalibre etmeniz yetiyor. Evet, şu an size ayarlarını göstereyim. Burada bir yön joystick'imiz var. Yukarı doğru ittirdiğimde bakın telefon dönüyor. Aşağı doğru çektiğimde aşağı doğru hareket yapıyor. Sağa sola da çevirebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Hafif, smooth yani akıcı hareketler yapıyor. Bu çok güzel çekimler yapabilmenize olanak sağlar. Bunlar tabii ki manuel yapılan şeyler. Bu arada programımız indi. Programımızı göstermeden birkaç bir şey daha göstermek istiyorum. Mesela şu an gimbal'ı ben nereye çevirirsem telefon oraya doğru dönüyor. Bu standart ayarı. Telefonun bir yeri sabit olarak çekmesini istiyorsanız şu gördüğünüz bir tuşumuz var şurada. Şöyle göstereyim. Şu tuşa basılı tuttuğunuzda nereye çevirirseniz çevirin telefon sabit kalacak ve şu an için söyleyeyim gayet stabilize duruyor. Oha, bayağı beklediğimden daha iyi lan. Hatta Zhiyun'dan bile iyi olabilir. Hatta basılı tuttuğunuzda şu alt tarafı bile oynatabilirsiniz. Mesela telefon şu an yan duruyor. Yine şu gördüğünüz tuşa 2 kere tık tık yapın. Gimbal kendini düzeltiyor. Şimdi bir uygulamamıza gidelim. Ekran kaydını açacağım. Aynı zamanda neler yaptığımı görün diye. Uygulamamıza girdim. Direkt Device Name bölümü çıktı ortaya. Burada ürünümüzü buldu. Connect diyorum. Kalibrasyon yapıyor şimdi kendi. 15 saniye boyunca ellemeyeceğim. Bu arada Bluetooth'unuzun açık olması lazım. Telefonunuzdan bahsediyorum. Zaten ürünü açtığınızda Bluetooth'u otomatik açıyor. Evet, çok kısa ürünümüzün teknik özelliklerinden bahsedelim. Markamız Base Use. Modelimiz BC01. Materyal olarak ABS plastikten üretilmiş bir gimbal. 500 gram ağırlığa sahip. Batarya kapasitemiz 2200 mAh lityum iyon bir batarya. Gimbal'ımız sıfırdan 100'e 2,5 saatte şarj olabiliyor. Ama bunun için 10 wattlık bir şarj adaptörü kullanmanız gerekiyor. Çalışma süresi de ortalama 12 saat. Tabii ki bu rakama ulaşmanız için de kalibreyi iyi yapmanız lazım. Telefon uygulaması olarak da Base Use kontrol uygulamasından gimbal'ınızı yönetebiliyorsunuz. Evet, bu arada videoyu kestik. Tekrar devam ediyoruz. Ben ayarlarına bakmak istedim. Bayağı bir inceledim ürünü. Öncelikle söyleyeyim, ürün beklediğimden daha güzel. Daha stabil çalışıyor. Özellikle de programı. Bu arada bu ürünü sadece yatay olarak değil, dikey olarak da kullanabiliyorsunuz. Şu an dikey ayarında. Bu şekilde dikey olarak da kullanabiliyorsunuz. Bunu daha çok maalesef TikTokçular kullanır. Öyle düşünüyorum. Çünkü onlar çekimlerini dik yaptıkları için daha çok işlerine yarar. Veya yatay kullanabiliyorsunuz biraz önce gösterdiğim gibi ama bunu yapmak için telefonunuzu yerinden çıkarmanız gerekiyor. Kapatmazsam makineyi böyle olur tabi. Her işlemi yaparken makineyi muhakkak kapatın. Şu an dikeyde
hemen yatay konuma getirebiliyorsunuz. Evet, şu an size ayarlarını göstermek istiyorum. Uygulamamıza girdik. Öncelikle iki tane modumuz var. Biri fotoğraf modu, diğeri video modu. Fotoğraf moduyla başlayalım. Şimdi sağ tarafta ikonlar var, görüyorsunuz. Üsttekine baktığınızda face tracking var, object tracking var. Yani yüz takibi ve nesne takibi yapabiliyorsunuz. Bunları göstereceğim ve çok güzel çalışıyor. Fotoğraf ikonuna geldik. Video ve fotoğraf için ortak özellikler bunlar bu arada. Şimdi video bölümünde göstereceğim bunları. Stabilizasyona geldik. Şu an açık durumda. Close diyorum. Bakın biraz daha görüntü uzaklaştı. Crop yaptığı için kullanmanız pek iyi olmaz geniş açı çekmek istiyorsanız. Video çözünürlüğünü seçebiliyorsunuz. Telefonunuzun özelliğine göre değişiyor tabii ki bu. 720p'den 4K'ya kadar seçenekler var. 30 ve 60 FPS çekebiliyorsunuz. Dediğim gibi telefonunuzda olması gerekiyor bu özellikler. Geri geldik. Beauty mod var. Biraz daha böyle pürüzsüz hale getiriyor suratınızı. Hani bu gözenekleriniz falan belli olmuyor. Keskinliği azaltıyor biraz daha, öyle söyleyeyim. Bunu açtığınızda bakın bir uyarı veriyor. Videoda sadece 720p'de kullanabiliyormuşsunuz. Fotoğrafta da 4.3 çerçeve oranında kullanabiliyormuşsunuz. Onu da göstereyim mesela. Şu an bakın elimi görüyorsunuz. Şu el çizgilerime dikkat edin. Biraz daha böyle az keskin. Öyle söyleyeyim, hemen kapatıyorum. Bakın şu an biraz daha belli oldu. Elimde soyulmalar var mesela. Onlar gözükmüyordu. Belli olmaya başladı. Beauty moddan da çıktık. Filtreler var. Bu şekilde işte gri, renkleri ters çevirme, kahverengi, edge denilen mod. Böyle farklı farklı modlar var. Bunları da kullanabilirsiniz. Biz original yapalım. Beyaz dengesini yapabiliyorsunuz. Atıyorum güneşli bir havada çekiyorsunuz. Hemen onu da göstereyim. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Güneşli var. İşte bulutluyu seçebilirsiniz. Veya benim kullandığım gibi floresan, yani stüdyo ışıklarında çekim yapıyorsanız onu kullanabilirsiniz. O daha düzgün tonları yakalamak için kendini ayarlıyor. Flash modu var. Açık kapalı. Grid modu var. Daha güzel, daha oranlı çekimler yapabilmeniz için çerçeveler ekliyor. Mesela genellikle böyle düz çekimlerde kafa 3'te 2 oranına denk gelir görüntünün. Yani şurası 3'te 1, şurası 3'te 2 oranında. Bunu bu çizgilerden ayarlayabilirsiniz. Diagonal, çapraz çizgiler de mevcut. Bir şeyi ortalarken daha iyi görebilirsiniz. Center point var, işte ortada bir nokta. Bunları da ayarlayabiliyorsunuz dediğim gibi. Buradan da çerçeve oranını belirleyebiliyorsunuz. 4'e 3 veya 16'ya 9 oranında. Biz genellikle 16'ya 9 kullanıyoruz bu arada. Otoda kalması tavsiyem. Foto bölümü bu kadardı. Şimdi gelelim gimbal bölümüne. Burada işte gimbal'ın nasıl çalışması gerektiğini. Atıyorum yürüyorsunuz, biraz daha az stabilize yapıyor. Veya koşuyorsunuz, daha güçlü çalışıyor stabilizesi. Extreme var ve uçuk kaçık. Çok hareketli olduğunuz durumlarda kullanıyorsunuz. Gimbal kendini ona göre ayarlıyor. Şimdi şu diğer modlara geleyim. FPV mod var. First person view. Yani oyunlarda da bilirsiniz. Üçüncü şahıstan görürsünüz. Bir de kendi gözünüzde görürsünüz. Bu anlama geliyor ama nasıl kullanıldığını gerçekten anlayamadım. Ne farklılık olduğunu anlayamadım. Açıp kapattım, bulamadım. Fongo bölümüne gelelim. Şimdi mesela şu şekilde, hatta şöyle göstereyim size. Bakın mesela şu şekilde oynatıyorum ve sabit bir yere çekiyor. Eğer buna basılı tuttuğunuzda, şöyle göstereyim. Trigger tuşu var burada. İsmi öyle geçiyor. Basılı tuttum. Mesela nereye çevirirseniz kamera oraya dönüyor. Böyle çılgın bir şey olmuş açıkçası. Kamera deliriyor. Gimbal deliriyor daha doğrusu. Yani hep olması gereken standart duruşunu ayarlıyor kendini. Bu Fongo modu gayet güzel çalışıyor. Beğendim. Geçtik. Wheels bölümüne geldik. Burada şu tekerlekten ileri geri şeklinde zoom yapabiliyorsunuz. Bunu hızlı mı yavaş mı ayarlayabiliyorsunuz. Bu tekerlek size ters geliyor olabilir. Bunu tersine de çevirebiliyorsunuz. Mesela kendinize çevirdiğinizde uzaklaşıyor ya, onu yakınlaşıyor şeklinde de yapabiliyorsunuz. Nasıl rahat ediyorsanız. Ben reverse açık kullanıyorum. Bunun sebebi de ön kamerayı kullandığınızda durum terse döndüğü için uzaklaştırmayı yakınlaştırma olarak kullanmaya başlıyorsunuz. Anlamışsınızdır umarım demek istediğimi. Joystick bölümüne geldik. Bunu da hızını ayarlayabiliyorsunuz. İşte slow, orta, hızlı. Niye slow'u İngilizce söylediysem. Bunu da terse çevirebiliyorsunuz. Reverse'leri bunda da açarsanız iyi olur. Others bölümü var. Others'da horizontal fine tuning var. Burada yatayın eğimini ayarlayabiliyorsunuz. Basılı tuttuğunuzda hızlı artsaydı keşke ama tık 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 basmanız gerekiyor. Şu an görüntüde belli oluyor mu bilmiyorum ama şöyle dönüyor gimbal. Bunu bu şekilde bırakabiliyorsunuz. Neyse yapmayalım, biraz sinirlendi. Bu da güzel düşünülmüş bu arada. Herhangi bir yamukluk falan hissettiğinizde telefonunuzda bunu kendiniz manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. En aşağıda video tutorial var. Söyleyemedim. Herkes helal etsin. Tutorial. Oradan küçük bir fragmanı var gimbal'ın. Onu izleyebiliyorsunuz. Bir özellik değil o yani. Şurada ya tipe bak ya. Picture modu var. Burada denediğim çekimler vesaire var. Şu benim fotoğrafımın olduğu yerde ne denir ona? Panoramik çekim denemiştim. Onun tabii kare olduğu için belli bir kısmını almış. O uzun bir fotoğraf aslında. Geri bastık. Yine kameramızı çevirelim. Şurada fotoğraf modunu ayarlıyorum.
Şurada gördüğünüz kırmızı tuşa bir kere bastığınızda fotoğraf çekiyor ve direkt galerisine kaydediyor. Video moduna geçelim. Video modunda da bir kere bastığınızda başlatıyor. Tekrar bastığınızda duraklatıyor. Bakın durduruyor demiyorum. Duraklatıyor. Tekrar bastığınızda tekrar aynı videoya devam ediyor. 2 saniye basılı tuttuğunuzda da videoyu tamamen durdurup kaydediyor. Onu da yapalım. Aslında işlemler bu kadar basit, gayet güzel düşünülmüş. Duraklatma olması çok önemli. Özellikle de günümüzde. Bir vloggersanız sürekli kayıtta olmanız hem bataryanızı yiyor, aynı zamanda kapasitenizi de, biliyorsunuz bunlar artık kart mart takılmıyor. Dolmasın diye bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi gelelim asıl bölüme. Fotoğraf moduna geldim. Şurada fotoğraf resmi var. Zamanlayıcısı var. 2 saniye, 5 saniye ve 10 saniye. Panoramik çekim var. Panoramik çekimi ön kamerayla yapamıyormuşsunuz. Ben bunu bilmiyordum. Şu an öğrendim sizle birlikte. Panoramik çekime tıkladım. 2 tane panoramik çekim modumuz var. Biri 180 derecelik, diğeri 320 derecelik. Hatta 320 dereceliği de size bir göstermek istiyorum. Bastım. Şimdi her şeyi kendi yapacak. Bastım. Şu an kendisi otomatik dönüyor. Fotoğrafları çekiyor ve birleştirme işlemini de kendisi yapıyor. Şöyle bir fotoğraf çıktı ortaya. Ve gayet de güzel yapıyor. Bu 320'likti. 180'liği çok öyle ağam şağım değil. Biraz daha uzun bir fotoğraf çıkarıyor ortaya. 21'e 9 çerçevesi gibi bir şey. Bunu da gösterdim. Gayet güzel çalışıyor bu arada. Ben orada hareket ettiğim için şu yanağım silenik çıktı. Ama diğer denediklerim öyleydi. Şurada bir mod daha var. Ne olduğunu çözemedim. 9 tane fotoğraf çekiyor. Bakalım şöyle bir deneyeceğim ben. Çok kötü sonuçlar almıştım biraz önce. Ya ben yanlış yapıyorum. Bakalım kendi ayarlasın. Sabit tuttuk. Dokuz tane böyle tam bir çerçeve oluşturacak şekilde fotoğraf çekiyor. Ve sonuca bakıyoruz. Böyle saçma bir şey çıkıyor. Evet, bende problem yokmuş bu arada. Bunda bir sıkıntı var anlamadığım bir şekilde. Ne yapmaya çalıştığını anladım. Daha geniş bir fotoğraf çıkartmaya çalışıyor ama programında bir problem var sanırım. Bunu yapamıyor. Çok da önemli değil gerçi. Nerede kullanacağınız onu da bilmiyorum. Video bölümüne geldik. Standart çekim var. Slow motion var. Timelapse'ler var. Motion timelapse var. Bir de zamanlayıcıya ayarlanan bir timelapse var. Onları da şimdi göstereceğim. Genel olarak menüsünü göstermek istedim. Şimdi çekimlerimize geçelim. Şu an Face Tracking modunu açıyorum. Şu an benim yüzümü algıladı. Evet, şu an yüzümü takip ediyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Biraz hızlı olduğunuzda yine dönüyor. Ama şöyle bir durum var. Çok hızlı bir şekilde görüntünün dışına çıkarsanız sizi kaybediyor. Hemen yapalım. Mesela bakın şu an kaybetti beni. Tekrar girdim, yakaladı. Ama güzel çalıştığını söyleyebilirim. Çok daha iyileri var bu arada. Yani mesela DJI Osmo serisinin tracking sistemi çok daha iyi çalışıyor. Zhiyun'dan daha iyi bu. Zhiyun'u da ne gömdüm bu videoda. Herkes helal etsin. Şimdi bir de nesne takibi yapalım. Bir nesne belirliyorsunuz. Onu seçiyorsunuz. Tamam. Bu şekilde sadece nesneyi takip ediyor. Ortalamaya çalışıyor görüntüye doğru. Kaçırmıyor daha. Bir kaçırıyor gibi oldu salakta. Kaçırdı. Tekrar yapalım. Yakaladı. Diğer eli algılayacak mı şimdi? Yüzümü algıladı. Niye? Anlamlı. Ne diyorsunuz lan? Face tracking böyleydi. Şimdi de gelelim slow motion'a. Tabii ki ön kamera desteklemiyor. Şu an slow motion'da. TikTok mu çektin sen az önce? Galiba değil mi? Yatay TikTok çektim. Bakalım nasıl olmuş. Baya slow motion bu arada bu, ama şöyle bir problem var. Görüntü böyle bir yanıp sönüyor. Yönük ne ya? Normalde de konuşamıyorum. Bugün iyice ne konuşamadım. Dur bakalım. Bu bayağı yavaşlatıyor ya. Oh. Odaklar. Cırt.
Çok kötü değil ama şu görüntünün yalpalaması hiç hoş değil. Slow motion'da zaten bir odaklama beklemiyorum. Evet, güzel bir üründü açıkçası. İncelediğime sevindim. Bu performansı beklemiyordum çünkü sadece gimbal üreten, bu işle uğraşan markalar var. Zhiyun Smooth 4'ü, Smooth 4 değildi galiba bunun adı ya. Neydi? Smooth 4'tü, evet. Smooth 4'ü tokatlamış durumda. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Sadece bu gimbal'ın tek eksiği küçük bir tripodu olabilirdi. Böyle altında 1/4 inçlik bir vidası var. Bunu tripodlara da bağlayabilirsiniz. Şaryonuz varsa ona da bağlayabilirsiniz. Küçük kendinden bir tripod olsaydı bu şekilde istediğiniz yere sabitleyebilirdiniz. Gerçi böyle de dengede durabiliyor. Bir sıkıntısı yok ama küçük ucuz bir şey yapılabilirdi diye düşünüyorum. Tek eksiği bunu gördüm. Bir de o 9 kare çekimi birleştirmekte bir problem yaşıyor. Eğer benim bir yanlışım varsa, onun ne olduğunu bilen varsa aşağıda yorumlarda belirtirse sevinirim. Ürünün linkini aşağıda açıklama kısmına bıraktım. Merak ettiğiniz soruları da aşağıda yorumlarda sorabilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.